Bilgisayar oyunları hakkında muhtemelen duymadığınız ilginç gerçekleri öğrenmeye hazır olun. Şüphesiz herkes bilgisayar oyunlarını sever. Çeşit çeşit yapıya, konuya ve oynanışa sahip olan bu oyunlar bizlere oldukça eğlenceli bir deneyim yaşatıyor. Bu devasa çeşitlilik içinde hepimiz, kendimize hitap edenleri seçiyor ve keyifli oynuyoruz. Bu oyunlardan bazıları hikaye anlamında oldukça başarılı işler ortaya koyuyor. Bazıları ise, hikayeden ziyade aksiyona ağırlık veriyor. Öyle ki adrenalini iliklerimize kadar hissettiriyor. Muhtemelen birçoğunuz farklı türlerde, farklı niteliklerde oyunlar oynadınız. Bu oyunları her ne kadar çok sevip, aşina olsanız da bilmediğiniz çok şey var. Bilgisayar oyunları hakkında öyle bilgiler var ki insan hayretler içerisinde kalabiliyor. O halde oyunlar hakkında duyduğunuzda hem şaşırıp hem de eğleneceğiniz o gerçeklere hep birlikte göz atalım. Minecraft hikayesi. Annesi Steve yine kızmıştı. Ama Steve'in bu sefer hiçbir suçu yoktu. Hepsi yalandı. Sinirini atmak için en sevdiği oyunu oynamaya başladı. Minecraft oyununa girer girmez önünde bir tabela belirdi. Steve yeşil gömleği ve mavi tişörtüyle etrafta geziniyordu. Gezdiği yerdeki her şey piksel pikseldi. Aynı Minecraft dünyası gibi, birden kendisine benzeyen birisinin, kendisine doğru koştuğunu fark etti. Çünkü Herobrine rüyasına girecekti. Oyun dünyasının, açık ara en sevilen oyunu olan, GTA ile ilgili oldukça sıradışı bir gerçek var. O da oyun boyunca gördüğünüz her karakterin simalarının, gerçek dünyadan, alınmış olması. Bu karakterlerin tümü gerçek kişilerden birebir esinlenerek oluşturuldu. Bu bilgiyi duyduğumuzda biz hem şaşırdık hem de takdir ettik. Bu oyun bilgisayar oyunları dünyasında, en sevilen ve en tercih edilen oyun olmayı gerçekten hak ediyor. Half-Life adını oyun dünyasına altın harflerle yazdırdı. Oyun kelimesi yerine, eser dememiz daha doğru olacak. Zira bu oyun muazzam bir başarı elde etti. FPS türünün en iyi örneği olan Half-Life, çıktığı günden 2008 yılına kadar 9.3 milyon kopya sattı. Böylece Guinness Rekorlar kitabına girerek, en çok satan oyun olarak tarihe geçmeyi başardı. BioShock, nükleer bir felaket sonrasını konu alan başarılı bir yapım. Bu oyunu oynayan herkes, küçük kız kardeşleri yakından tanır. Oyunun erken gelişim döneminde bu karakterlerin çizimi ile, şimdiki arasında ciddi bir fark var. Buna neden olan durum ise oldukça ilginç, yapımcılar ilk çizimin oldukça rahatsız edici olduğunu düşünmüşler. Böylece oyuncuları çok fazla korkutmamak amacıyla, ilk tasarımı iptal etmişler. Buna ek olarak tasarım biraz daha kabul edilebilir bir seviyeye getirilmiş. Böylece oyuncuların gerginlik seviyesi düşürülmeye çalışılmış. Counter-Strike'ın ilk çıkış öyküsü sizleri oldukça şaşırtacak. Bu oyun aslında Half-Life'ın bir modu olarak geliştirildi. Çok beğenilip, sevilmesi daha sonra onu kendine has bir oyun olarak ortaya konulmasını sağladı. Witcher oyunu için yazar Andrzej Sapkowski'ye, telif için ödeme yapıldı. Yıllar sonra Witcher 3 ile gelen satış patlaması işleri kızıştırdı. Toplam satışlardan %% isteyen Sapkowski, Projekt Red'i dava etmekle tehdit etti. Projekt Red, Sapkowski'nin talep ettiği miktarın az bir kısmını, yazara ödeyerek konuyu tatlıya bağladı. Blizzard'ın beğenilen kült oyunlarından birisi de StarCraft. StarCraft'ın ortaya çıkış hikayesi biraz özensiz duruyor. Özensiz diyoruz çünkü dünya çapında milyonlarca seveni olan bir oyunun, ilk versiyonu, tamamen kopyala yapıştır mantığıyla gerçekleştirilmişti. Blizzard'ın bir başka kült oyunu olan Warcraft'ın grafik tasarımı ise olduğu gibi StarCraft'a aktarılmış. Bu oyun, temelde komünist ordulara karşı savaşmanıza izin veriyordu. Bu nedenle komünist bir yönetim anlayışına sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti tarafından, tehdit olarak görüldü ve, bir ülke tarafından oynanması yasaklanan ilk oyun olarak tarihe geçti. Assassin's Creed ilk çıktığında oyun dünyasını temelinden sallamış bir oyundu. Çünkü bu oyuna benzer bir oyun daha önce hiç yapılmamıştı. İşlediği konu ve oynanış bakımından diğer oyunların aksine, inanılmaz bir oyun deneyimi vaat ediyordu. Ubisoft firmasının çok sevilen oyunu olan Prince of Persia için, bir devam oyunu düşünülmekteydi. Assassin's Creed'in ilk versiyonu ise tamamen bu mantık üzerine kurgulanmıştı. Neyse ki yapımcılar bu oyunu devam oyunu niteliğinden çıkarmayıp başlı başına bir seri olarak düşündüler. İşin özü bu muhteşem seri az kalsın bir kaza kurşununa denk gelecekti.
Red Dead Redemption, oldukça kaliteli bir yapım. Oyunun hikayesinde yer alan Pinkerton Dedektiflik Ajansı, firma tarafından rastgele seçilmiş bir isim ve bu isim oyunun piyasaya sürülmesinden sonra Rockstar Games'in başına bela oldu. Çünkü Pinkerton Dedektiflik Ajansı gerçekti. Bu isme sahip olan bu dedektiflik ajansı Rockstar Games'e dava açtı. İsimlerinin oyunda karalandığından dolayı bir manevi tazminat davası girişimi gerçekleşti. Neyse ki telif konusu Rockstar tarafından kısa bir sürede çözüldü. Aksi bir durumda, Rockstar yüklü bir tazminat ödeyebilirdi. Buna ek olarak tüm oyunların kopyalarını toplattırmak zorunda kalabilirdi. Bu da sonuç olarak Rockstar için korkunç bir durum olabilirdi. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.